Siyasal duygusal kutuplaşmanın en önemli nedenlerinden biri bizim farklı gerçeklikler içerisinde yaşıyor olmamız. Aslında düşünürsek insanlar olarak gerçek dünya hakkındaki algılarımızın çok azını doğrudan deneyimler aracılığıyla elde ediyoruz. Gündelik yaşamda sıradan bir günde çok az kişiyle karşılaşıyoruz, çok az olaya doğrudan şahit olabiliyoruz. Bu kısıtlardan dolayı da dünya hakkındaki algımızı aslında medya, özellikle de televizyon, gazete gibi iletişim araçları belirliyor. Orada seyrettiğimiz haberler, diziler, okuduğumuz gazete haberleri, köşe yazıları dışarıdaki dünyanın, doğrudan şahit olmadığımız dünyanın nasıl bir dünya olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla hangi mecraları takip ediyorsak, nerelerden bilgi alıyorsak dışarıdaki dünya hakkındaki algımızı o belirliyor. Hangi kaynaklardan haber alıyorsak onların bize tarif ettiği o dünyada yaşıyoruz. Bunun ilk farkına varıldığı zamanlar 1970'ler. Bir dizi sosyal bilimci yaptıkları araştırmalarda televizyonun, özellikle televizyon haberlerinin dünyayı olduğundan daha şiddetli olduğunu ortaya koydular. Bunun sebebi de şiddetin daha çok satır olmasından kaynaklanıyor. Şiddet dolu haberler daha fazla ilgi çektiği için şiddet dolu haberlere daha fazla yer veriyorlar. Bu da insanlarda dünyayı olduğundan daha kötücül bir yer olarak algılama sorununa yol açıyor. Yine televizyonun ve benzeri mecraların önemli bir katkısı olan bir yerde diğerleri hakkındaki algılarımız. İnsanların karşılaşmadıkları insanlar hakkındaki fikirlerini televizyondaki ya da diğer mecralardaki temsillerden öğrendiklerini biliyoruz. Aslında televizyon ve benzeri iletişim kanalları bizim ön yargılarımızı hem tekrarlıyor, hem güçlendiriyor, hem de oluşturuyor. Peki, biz bütün bilgi kaynaklarından aynı şekilde ve eşit derecede mi bilgi alıyoruz? Hayır. Her ne kadar bazı kısıtlamalar olsa da, yani her istediğimiz bilgi kaynağına erişemesek de ya da erişimimize açık olan bilgi kaynaklarının sayısı sınırlı olsa da biz hangi kanalı, hangi televizyon haberini seyredeceğimizi bir ölçüde kendimiz karar veriyoruz. Bu olguya seçici maruz kalma adı veriliyor. İnsanlar kendi hoşlarına gitmeyecek haberleri verecek televizyon kanallarını ya da haberleri seyretmiyorlar. Kendi hoşlarına gidecek kaynakları tercih ediyorlar. Üstüne insanlar olarak kendi fikirlerimize çelişen fikirleri duymayı da sevmiyoruz. Daha önceki fikirlerimize çelişen fikirler duyduğumuzda bir huzursuzluk hissediyoruz. Buna bilişsel uyumsuzluk ismi veriliyor. Bu yüzden de bu uyumsuzluk hissini gidermek için yeni edindiğimiz bilgiyi daha önce bildiklerimiz doğrultusunda düzenliyor ve daha önce bildiklerimize uyumlu hale getiriyoruz. Bu da bir tür gerçeklik çarpıtmasına yol açıyor. Hele ki bizim önceden sahip olduğumuz bilgi daha kuvvetli bir bilgi ise onu mutlaka yeni bilgileri gölgede bırakacak şekilde ön plana çıkartıyoruz. Bir bilgi önümüze geldiğinde onu tarafsız ya da yansız bir şekilde değerlendirmiyoruz. O bilgilerin ya da doğru ya da yanlış olduğuna aidiyetlerimiz, yani bizim hakkımızda mı? Hangi kimliğimiz hakkında? Ya da başkası hakkında mı? Ya da çevremizin görüşlerini onaylıyorlar mı? Karşı mı geliyorlar? Ya da önceki düşüncelerimiz doğrultusunda karar veriyoruz. Bir bilgi önümüze geldiğinde kim olduğumuz, kimlerle birlikte olduğumuz ve daha önce ne düşündüğümüz çok etkili olabiliyor. Buna da güdülenmiş düşünme ismi veriliyor. Eğer önümüze gelen yeni bilgi daha önceki bilgilerimize uyumsuzsa o bilgiyi reddetme eğilimine sahip oluyoruz. Bilim insanları özellikle iklim değişikliği, küresel ısınma, aşı gibi konularda güçlü görüşlere sahip olanların önlerine yeni bilgi getirmişler, yeni kanıtlar koymuşlar ve bu kanıtlar insanların görüşünü değiştirmemiş. Tam tersine bir etki yaratarak insanların önceki görüşlerine daha sıkı sarıldıklarını göstermiş. Çünkü bu yeni bilgiler, kendi bildikleriyle bilgilerle çelişen bu yeni bilgiler insanların iç bütününe bir tehdit oluşturmuş. Bu yüzden de kendi fikirlerine sarılmayı tercih etmişler. Buna da geri tepme etkisi diyoruz. Özellikle bilimsel konudaki tartışmalarda çok sık rastlanıyor. Bu etki bize insanların önüne basitçe kanıtları koymakla onların görüşlerini değiştiremeyeceğimizi de söylüyor. Bütün bunları göz önünde tuttuğumuzda her tür bilgi kaynağına eşit derecede açık olmadığımızı görüyoruz. Ve kendi görüşümüzü tekrarlayan bilgi kaynaklarını daha fazla tercih ediyoruz. Bunun sonucunda da kendi sesimizden başkasını duymadığımız bir bilgi edinme ortamında yaşıyoruz. Bu bir tür yankı odasını oluşturuyor. Bu yankı odasında bizim hoşumuza giden haberleri yayınlayan televizyon kanalları, bizim hoşumuza giden haberleri gösteren gazeteler ya da bizim hoşumuza giden kişilere yer veren radyo programları gibi araçlar bizim bilgi kaynaklarımızı oluşturuyor. Böylelikle de kendi sesimizden başkasını duymadığımız bir fanus içinde kendimizi buluyoruz. Gündelik yaşamımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz ailemizde bu soruna çözüm olmuyor.
Onlar da bizim fanusumuzun bir parçası haline geliyorlar. Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları 2020 araştırması hassas bir konu söz konusu olduğunda insanların sadece %50'sinin bu konuyu aileleriyle ya da yakın çevreleriyle tartıştıklarını gösteriyor. İş yerlerinde ya da okullarında bu konuyu tartışacağını söyleyenlerin oranı %30. Sosyal medyada böyle bir konuda tartışmaya gireceğini söyleyenlerin oranı ise sadece %20'lerde. Demek ki biz hassas bir konuyu yabancıların olduğu yerlerde tartışmayı bırakın, ailemizle bile tartışmayı pek istemiyoruz. Üstelik aynı araştırma görüşülenlerin çoğunun yakın çevrelerinin kendileriyle aynı fikirde olduklarını düşündüklerini gösteriyor. Yani insanlar kendileriyle aynı fikirde olanlarla bile hassas konuları tartışmaktan çekiniyorlar. Bu da bizi suskunluk sarmalı adını verdiğimiz başka bir olguya getiriyor. 1970'lerde ünlü Alman sosyal bilimci Newman bu kavramı geliştirdi. Azınlıkta olan fikirlere sahip olan kişiler kendileriyle aynı fikirlere sahip olanları duymadıkları için kendilerini daha da azınlıkta hissediyorlar ve görüşlerini saklıyorlar. Bu ifade sosyal bilimler tartışmalarında önemli bir yer alıyor. Yani toplumun genelinde kabul görmeyen bir görüşe sahip olanlar diğer insanların onaylamamasından çekinerek görüşlerini saklıyorlar. Görüşlerini sakladıkları için o görüş kamuoyunda daha az duyuluyor. Daha az duyulduğu için de insanlar o görüşün olduğundan daha da az olduğunu düşünüyorlar. Buna suskunluk sarmalı diyorlar. Almanya örneğinde parti tercihinden önemli siyasi konulara kadar azınlıkların seslerinin nasıl duyulmadığını gösteren bir kavram olarak geliştirildi. Bizim ülkemizde de bu görüş yaygın olarak yaygınlaşıyor. Peki böyle şartlar altında sosyal medyadan umut besleyebilir miyiz? Sosyal medya dediğimiz bu platformlar bize bir seçenek sağlıyor mu? Hayır. Zamanımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz sosyal medyada bizi fanusumuzdan dışarıya çıkarmıyor. Araştırma, Facebook'ta arkadaş olduklarımızın, Twitter'da takip ettiklerimizin büyük çoğunluğun hemen hemen bütün konularda bizimle aynı fikirde olduğunu gösteriyor. Kendimize benzeyenlerle takılıyor, kendimize benzeyenleri takip ediyoruz. Bu da aslında homofili denen bir olgunun sosyal medyada da var olduğunu gösteriyor. Bizim görüşlerimizle uyuşmayan görüşlere sahip olanları kolaylıkla arkadaşlarımızdan çıkartıyoruz ya da hoşumuza gitmeyen görüşleri söyleyenleri Twitter'da takip etmekten çıkabiliyoruz. Bu da kendimizi izole etmemizi sağlıyor. Zaten platformlar da bizim orada daha fazla vakit geçirmemizden para kazanıyorlar. Yani oradaki her kliğimiz, orada geçirdiğimiz her dakika, gördüğümüz her reklam platform için kar demek, para demek. Bu yüzden de geliştirdikleri algoritmalarla hoşumuza gidecek görüşleri, haberleri önümüze getiriyorlar. Biz de bu haberleri gördükçe o platformlarda daha fazla vakit geçiriyoruz, daha fazla reklam görüyoruz ve platformlara para kazandırıyoruz. Ama bu da herhangi bir günde kendimize benzeyen insanlarla daha fazla karşılaşmamıza yol açıyor. Bu nedenle de sosyal medyada bir tür fanus yaratıyor ve o fanusun içinde yaşamaya devam ediyoruz. Biz böyle bir fanusta yaşadığımız zaman kendi sesimizden başka bir ses duymadığımız yankı odasında yaşadığımız zaman farklı bir gerçek algısına sahip oluyoruz. Dünya hakkındaki algımızın büyük ölçüde geleneksel ya da yeni medya üzerine oluştuğunu söylemiştik. Yani doğrudan şahit olmadığımız olaylar hakkında bilgimizi medya oluşturuyor. Herkes kendi yankı odasında yaşadığı zaman kendisinden farklı düşünen insanların seslerine sağır hale geliyor. Yani onların şahit oldukları dünyadan farklı bir dünyada yaşıyor. Onların nasıl bir dünyada yaşadığını tanımıyor, onun hakkında bir fikri sahip olmuyor. Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları 2020 araştırması bize her parti taraftarının kendisine ait bir haber kanalı olduğunu gösterdi ve herkes kendi haber kaynağında tarafsız buluyor. Geleneksel ve sosyal medyanın inşa ettiği yankı odamızda yaşarken başka gerçekliklerle sahip olanlarla karşılaştığımızda görüş farklılıklarını doğal olarak kabul etmemiz imkansız hale geliyor. Biz kendi dünyamızın gerçeklerinden o kadar eminiz ki o dünyayı paylaşmayan, o dünyaya aynı şekilde bakmayan kişileri sapkın ya da münkir olarak görüyoruz. Bu da sağlıklı bir diyalog kurmamızı engelliyor. Yankı odalarını mümkün kılan şeylerden biri yanlış ya da sahte haberin yaygınlaşması ve gerçekle doğru haber arasındaki farkı ayırt edemiyor olmamız. Genel olarak bilgi düzensizlikleri adı verilen bu yanlış yalan haberlerin hepsinin aynı olmadığını bilmemiz gerekiyor. Farklı farklı türleri var. Bunlar hakkında bilgi sahibi olmamız, yargılamamızı kolaylaştıracak. Öncelikle dezenformasyondan başlayalım. İçerik yanlış olmasına karşın yayan kişi bilginin yanlış olduğunu farkında olmadan yayıyor. Bu bizim son dönemde karşılaştığımız koronavirüs hakkındaki yanlış tedavi uygulamalarını ailesiyle paylaşan insanlar
mezenformasyonun klasik bir örneğini oluşturuyorlar. Çok iyi niyetliler. Bunu paylaşarak ailelerine, yakın çevrelerine iyilik yaptıklarını düşünüyorlar. Ama yaydıkları bilgi yanlış ve çok zararlı olabiliyor. Koronavirüsün ilk dönemlerinde yaygınlaşan çamaşır suyu içerseniz iyileşirsiniz bilgisini yayanların çoğu yakın çevrelerine iyilik yaptıklarını düşünüyorlardı ama çok daha fazla zararlı verdiler. Bir de dezenformasyon var. Aslında bu daha çok ülkeler arasında tartışılmaya başlanan bir konu. Bir insana, bir gruba, bir örgüte, bir şirkete ya da bir devlete zarar vermek için kasıtlı olarak yanlış bir bilgiyi yayma. Burada bilgi yanlış, dezenformasyondaki gibi ama yayan kişi bunu kasıtlı olarak yayıyor. Ve bunu yaparak da o kişiye ya da gruba ya da devlete zarar vermek istiyor. Bu konuda ülkeler arasında ciddi mücadeleler olduğunu hatırlamamıza fayda var. Bir de mal enformasyon var. Burada bahsettiğimiz bilgi doğru. Esas olarak ama bu bilgi yasal olmayan yollarla ele geçirilmiş. Örneğin cep telefonuna girilmiş, e-postalarına bakılmış ve elde edilen bilgi o kişiye zarar vermek için yayılıyor. Buna da mal enformasyon deniyor. Peki bunları kim yapıyor? Bu tür bilgileri kimler yayıyor dediğimizde aslında herkes bunu yapabilir iyi niyetle yaptığı zaman. Bir de kötü niyetle kasıtlı olarak yapanlar var. Öncelikle bağımsız troller var. Sırf kendilerini tatmin etmek için ya da etkileşim sağlamak için yanlış bilgiyi kendi etraflarında yayıyorlar ve bu da önemli bir tetikleyici haline gelebiliyor. Profesyonel olarak yapanlar var. Şirketler, siyasetçiler, siyasi partiler ya da diğer aktörler tarafından yanlış haber yaymaları ya da örneğin forumlarda kötü haber yaymak için kiralanan troller var. Bazı ülkelerde troll çiftlikleri dediğimiz oluşumların olduğunu görüyoruz. Burada çalışan insanlar kasıtlı olarak yanlış bilgiyi zarar vermek amacıyla dağıtıyorlar. Botlar, bunlar bir tür yazılım. Sosyal medyada kendi kendilerine içerik üretiyor ve biraz önce bahsettiğimiz insanların, bağımsız trollerin ya da profesyonel trollerin ürettikleri bilgiyi çoğaltıyorlar. Sahte haber internet siteleri var. Bunlar internetteki reklamlardan para kazanmak amacıyla internetin de düzenlenmemiş bir alan olmasından yararlanarak yanlış bilgiyi alıyorlar, dağıtıyorlar. Bundan çok kâr eden haber siteleri olduğunu biliyoruz. Komplo teorisyenleri var. Bunları amatör film yapımcılarından komplo teorilerinden yararlanan YouTuber'lara ya da Reddit kullanıcılarına kadar uzanan bir yelpazede bulabiliriz. Çünkü komplo teorileri insanlara çok cazip geliyor. İnsanlara içinde buldukları belirsizlik içerisinde bir hakimiyet, bir kesinlik hissi veriyor. Burada önemli noktalardan bir tanesi, içinde bulunduğumuz medya sistemi nedeniyle komplo teorisyenlerinin yaydığı haberler kolaylıkla ana akım medyada da yer alabiliyor ve kolaylıkla iyi dağılabiliyor. Bu da komplo teorilerinin neden bu kadar yaygın olduğunu gösteriyor. Partizan yani taraflı medyanın da çok önemli etkisi var. Kutuplaşmanın sonunda dezenformasyondan yararlanan ve kendi taraftarlarına yanlış dünya görüşü sergileyen medya araçları oluyor. Bunlar gazeteler, televizyon ya da internet siteleri olabiliyor. Özellikle ABD'de aşırı sağın sadece yeni medyada faaliyet gösteren bir ağ olduğunu ve önlerine gelen her haberi, her yanlış haberi kendilerine çıkar sağlamak, siyasi çıkar sağlamak ve rakiplerine zarar vermek için yaydıklarını biliyoruz. Siyasetçiler de yanlış haber yayanlar arasında. Kendi görüşlerini desteklemek, halk nezdinde popülarite kazanmak için, destek sağlamak için yanlış bilgiyi kolaylıkla yayabiliyorlar. Ve en önemlileri de yabancı hükümetler. İsmi çıkmış Rusya, Çin, İran, Venezuela gibi ülkelerin dezenformasyon yaptığına dair iddialar mevcut. Örneğin koronavirüs döneminde birçok ülkenin diğer ülkeleri karalamak için ya da kendi başarısını olduğundan daha fazla göstermek için dezenformasyon yaptığını biliyoruz. Mesela aşı konusunda bir dezenformasyon yarışı olduğunu hepimiz son dönemde duyduk. Sahte haberleri de öğrenmemiz gerekiyor çünkü hayatımızda çok yer kaplıyorlar. Sahte haberleri ana akımda yer alan haberleri taklit eden, kasıtlı olarak geliştirilmiş, bu açıdan da dezenformasyona çok yakın, okuyucuları yanlış yönlendirmeyi hedefleyen haberler olduğunu biliyoruz. Ticari motivasyonu olabilir, para kazanmak isteyebilirler ya da ideolojik motivasyonu olabilir. Yani biraz önce bahsettiğimiz siyasi hedeflere erişmek için kullanılabilirler. Neler sahte haberler olabilir? Bunları bir sayalım. Yanlışlıkla raporlanmış hata bilgiler, dedikodular, komplo teorileri ki tanım gereği yanlış olduklarını göstermek neredeyse imkansız. Hicivler, siyasetçilerin yanlış beyanları, yanlış olmasa bile yanlış yönlendirmeyi amaçlayan raporlar sahte haberlerin türlerini oluşturuyorlar.
Aslında bu bilgi düzensizliği türlerini 7 ana başlıkta toplamak mümkün olabilir. Bunları en iyi niyetliden en kötü niyetliye doğru şöyle sıralayabiliriz. Hiciv ve parodi. Bizim de çok sevdiğimiz, bildiğimiz bazı internet sitelerinde zarar verme kastı içermeden bazı yanıltıcı içerik oluşturulabiliyor. Buradaki sorun şu, bu oluşturulan espri, hiciv yayılabiliyor ve insanlar bunu doğru olarak kabul edebiliyorlar. Bununla ilgili klasik bir örneği hemen anlatayım. Fransız Cumhurbaşkanı Macron hakkında bir site sıkışmaktan hoşlanmadığını, kendisini kirli hissettiğini iddia ediyor. Bununla ilgili de bir parodi haber yapıyor. İnsanlar bu parodi haberi ciddiye alıyorlar. Bir fabrika ziyaretinde elini uzattığında bir işçi elini uzatmıyor ve böylelikle de haber gerçeğe dönüşebiliyor. Bu klasik örneklerden biri olarak yapabiliyor. Şaka ciddiye dönüşebiliyor. Sahte ilişkilendirme başka bir tür. Burada haberin içeriği gerçek. Ama başlıklar, görseller ya da altyazılar içerik ile eşleşmiyor. Bu bizim klik avcılığı dediğimiz bir şey. Başlığa haberden bağımsız bir şey koyduğunuz zaman, başlık koyduğunuz zaman insanlar onu daha fazla okumak için daha fazla klikleyebiliyorlar. Yanıltıcı içerik bilginin bir kısmını değiştirme. Yani bilginin tamamında değil, bir kısmında yanlış bilgi verilmesi yanlış bilgi türlerinden bir tanesi. Bağlamından koparma, doğru bir bilgiyi bağlamından koparıp başka bir bağlama yerleştirdiğiniz zaman çok farklı bir anlam taşıyor. Bu da çok sık başvurulan bilgi türlerinden bir tanesi. İngiltere'de yapılan bir terör saldırısı hemen sonrasında başörtülü bir kadının oradan sanki sakin bir şekilde telefonla konuşarak geçiyormuş gibi gösteren bir fotoğraf çok fazla yayıldı ve ciddi de tepki uyandırdı. Oysa kadın daha sonra öğreniliyor ki o anda içinde yaşadığı şok içerisinde ailesine haber vermeye çalışıyormuş. Bu bağlamından koparılıp sergilendiği zaman çok farklı bir anlama gelebiliyor ve farkındaysanız toplum içerisindeki nefreti de körükleyebiliyor. Sahte kimlikli içerik sık sık başvurulan bir şey. İnsanların söylemediği haberleri söylemiş gibi yazmadıklarını yazdıkları gibi gösteren, böylelikle o kişinin itibarından istifade ederek haberin daha fazla yaygınlaştırılmasını sağlayan içerikler. Herhangi bir haberin üzerine kendi isminizi koyduğunuzda yaygınlaşması ayrı bir şey oluyor. Onun üzerine muteber haber kanallarından bir tanesini koyduğunuz zaman evet doğruymuş diyorsunuz. Bu da çok ciddi yanlış bilgi türlerinden bir tanesi. Manipüle edilmiş içerik bir görsel ya da ses içeriğinin aldatıcı bir şekilde manipüle edilmesi. Burada iki resmi bir araya getirmek ya da iki bilgiyi bir araya getirerek manipüle etmek en kötü örneklerinden bir tanesi. Bunun klasik örneklerinden bir tanesi bir önceki Amerika Birleşik Devletleri seçiminde kuyrukta bekleyen insanların gözaltına alındığını gösteren bir fotoğraf çok fazla yayınlandı. Oysa iki fotoğraf ayrıydı. Fotoğraflardan birinde insanlar kuyrukta bekliyorlardı. Diğer fotoğrafta da polis birilerini gözaltına alıyordu. İkisi bir araya getirilerek yanlış bir bilgi üretilmiş oldu. Uydurma içerik. En kötüsü de uydurma içerik. Zarar vermek ya da aldatmak için tasarlanmış bir içerik. Bunun en klasik örneklerinden bir tanesi de Papa'nın asla böyle bir şey söylememesine karşı Trump'ı desteklediğine dair bir haberin çeşitli platformlarda dolaşmış olması. Bu tamamıyla uydurulmuş içerik olarak en kötü örneklerden biri sayılabilir. Peki biz ne yapabiliriz? İçinde bulunduğumuz bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Bu sorunu çözmenin çok farklı düzeylerde müdahale yöntemleriyle yapılabileceğini biliyoruz. Uluslararası örgütler, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere UNESCO, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütler bu sorunu artık bir sağlık ve güvenlik sorunu haline gelmiş olarak görüyorlar. Ve bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Devletler özellikle kendi güvenliklerini sağlamak ve dezenformasyon savaşında kendilerini koruyabilmek için bu tür konularda çeşitli müdahaleler geliştiriyorlar. Bu konuda çalışıyorlar. Sivil toplum kuruluşları bu tür sorunları çözmeye eğiliyorlar ve çeşitli aksiyon planları geliştiriyorlar. Ve tabii ki bireyler. Bireyli olarak bizim de yapabileceğimiz şeyler var. Neler yapabiliriz? Öncelikle fansız olduğumuzu fark etmemiz gerekiyor. Kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Bilgi kaynaklarım ne kadar çeşitli? Ne kadar farklı bilgi kaynaklarından bilgi alıyorum? En önemlisi bu sorulara yanıt verdikten sonra farklı bilgi kaynaklarından bilgi almaya çaba göstermeniz gerekiyor. Farklı bilgi kaynaklarından bilgi almaya çaba göstermeniz yetmez tabii ki. Önümüze gelen bilgileri de eleştirel gözle yaklaşmayı öğrenmeliyiz.
Bir haber önümüze geldiğinde onun doğru mu, yanlış olduğunu anlamamız ve bunu çevremize anlatmamız gerekiyor. Ki yanlış bilginin yayılmasını engelleyelim. Buna eleştirel medya okuryazarlığı adı veriliyor. Başka bir yolda öğrendiklerimizi doğrulamayı öğrenmemiz gerekiyor. Doğrulama kuruluşları olduğunu biliyoruz. Ülkemizde teyit, doğruluk payı ve malumat furuş gibi kuruluşlar var. Bunun yabancı dilde olanları da var. Keza Google, Facebook ve benzeri platformlarda artık doğrulamayı kolaylaştırıcı arayüzler, programlar geliştirdiler. Bunları kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Yaptığımız başka bir araştırma, Türkiye'de ismi geçen doğrulama kuruluşlarının ismini duymuş olanların oranının bile %10'un altında olduğunu gösteriyor. Türkiye'de bu tür doğrulama platformlarının kullanılmadığını biliyoruz. Oysa ne kadar çok kullanırsak o kadar çok doğru bilgiye erişebiliriz. Ve en önemlisi sahip olduğumuz görüş farklılıklarının fizyolojik farklılıklar kadar doğal olduğunu anlamamız gerekiyor. Nasıl boylarımız arasındaki farklar, diğer fiziki özelliklerimiz kendi tercihimizde olmasa da bu farklı görüşlere sahip olmak da bir miktar içerisinde bulunduğumuz dünyaların, o dünya hakkındaki algılarımızın farklı olmasından kaynaklanıyor. Eğer bizden farklı görüşlere sahip insanları sapkın ya da hastalıklı olarak görürsek içerisinde bulunacağımız duygu hali karşılıklı konuşmayı ve tartışmayı engelleyecektir.